Gök gürültüsünü hayal et. Önce ufukta beliren o koyu gri bulutlar, ardından bitmek bilmeyen, günlerce süren bir yağmur, sular yükseliyor, evin, sokağın, bildiğin tüm o tanıdık dünya yavaş yavaş o derin karanlık bir su kütlesinin altında kayboluyor. Hayatta kalmak için devasa bir gemi inşa etmek zorundasın ve yanına sadece en sevdiklerine, belki de yeryüzünün geleceğini temsil eden birkaç tohum ve canlıyı alabilirsin. Yani tam bir kıyamet senaryosu. Kesinlikle. Bu senaryo sana sadece modern zamanların bir felaket filmi gibi gelebilir ama aslında bu insanlığın en eski, en kalıcı kabuslarından biri. Mezopotamya'nın kavurucu çöllerinden, antik Çin'in vadilerine, Amerika kıtasının yağmur ormanlarından, Avustralya'nın kurak topraklarına kadar. Şunu sormamız lazım, neden dünyanın sonunu getiren bu suların hikayesi istisnasız her kültürde karşımıza çıkıyor? Sadece karşımıza çıkmakla da kalmıyor temeldeki o yıkım ve yeniden doğuş motifi, coğrafyalar tamamen değişse bile şaşırtıcı bir şekilde aynı kalıyor. Yani düşünsene, aralarında devasa okyanuslar olan, birbirleriyle hiç iletişim kurmamış antik medeniyetlerin hepsi aynı kabusu görmüş olamaz, değil mi? Yok artık, yani istatistiksel olarak imkansız. Aynen öyle. Ortada çözülmesi gereken devasa bir bulmaca var. Peki hadi bunu biraz açalım. Bugün bu kaynaklara dalışımızda amacımız tam olarak bu şifreyi kırmak. Önümüzde çok ciddi kaynaklar var. Antik kil tabletlerinin çevirilerinden tut da okyanus tabanlarını inceleyen jeoloji makalelerine, dinler tarihi karşılaştırmalarından, Carl Jung gibi isimlerin psikolojik analizlerine kadar uzanan devasa bir dosya var masamızda. Gerçekten çok geniş bir yelpaze. Bu sorunun cevabını bulmak için en eski yazılı kayıtlara, o ilk suların yükseldiği yere gitmemiz gerekiyor. Yani Orta Doğu'ya, Mezopotamya havzasına. Sümer, Akkad ve Babil tabletleri tufan hikayesinin yazılı tarihteki sıfır noktasıdır aslında. Atrahasis ve Gılgamış destanları bize bu felaketin o bilinen ilk versiyonlarını sunuyor. Bak, Gılgamış'ı okul yıllarından falan hepimiz biraz hatırlarız ama Atrahasis destanının detaylarına girdiğimde ben gerçekten çok şaşırdım. Çünkü günümüzde tufan dediğimizde aklımıza hemen şey gelir. Ahlaki bir çöküş, günahkar bir insanlık ve cezalandırıcı bir yaratıcı gelir. Çok normal, kültürümüze öyle yerleşmiş. Tabii, ama Sümer metinlerinde tanrıların, özellikle de baş tanrı Enlil'in tufanı gönderme sebebi çok daha, nasıl desem, absürt. İnsanlar çok fazla çoğaldığı ve gürültü yaptığı için tufan kopuyor. Doğru anladım değil mi bunu? Tam olarak doğru anladın. Metinler aynen böyle söylüyor. İnsanların çıkardığı gürültü o kadar artıyor ki baş tanrı Enlil'in uykusu bölünüyor. Hadi canım, adam uyuyamıyor diye dünyayı mı yok ediyor? Gerçekten öyle. Bu aslında antik Mezopotamya'daki Panteon'un, yani o tanrılar topluluğunun doğasını gösterir bize. Oradaki tanrılar bizim bugün anladığımız anlamda insanüstü ahlaki varlıklar olmaktan ziyade insanüstü güçlere sahip ama son derece insani kaprisleri olan figürler. Enlil önce hastalık gönderiyor, sonra kıtlık. İnsanlar bir şekilde hayatta kalıp yine gürültü yapmaya devam edince nihai çözüm olarak her şeyi sular altında bırakmaya karar veriyor. Bu resmen şey gibi, üst kattaki komşunun bitmek bilmeyen gürültülü partisinden bıkan birinin çözümü bütün apartmanı sular altında bırakmakta bulması gibi bir şey. Çok tuhaf, çok keyfi bir kapris. Tabii sonra bilge kahraman Atrahasis, Tanrı Enki tarafından gizlice uyarılıyor. Enki diğer tanrılara yeminli olduğu için Atrahasis'le doğrudan konuşamıyor. Gidip onun Kamış'tan evinin duvarına fısıldıyor. Evini yık, bir gemi inşa et diye. Burada büyüleyici olan şey işin asıl teolojik evrimi zaten burada başlıyor. Mezopotamya mitlerindeki bu kaprisli tanrılarla daha sonraki İbrahimi dinler yani Yaratılış kitabı ve Kur'an-ı Kerim arasındaki farkı incelediğimizde muazzam bir zihniyet değişimi görüyoruz. Gılgamış destanında Utnapiştim adındaki kahraman tufandan kurtulmak için 7 katlı her bir kenarı 120 arşın olan devasa bir küp inşa eder. Küp şeklinde bir gemi, suda nasıl duracak o? İşte mitolojik abartılar. Hatta karayı bulmak için güvercin, kırlangıç ve karga gönderir. Ancak İbrahimi metinlere, örneğin Tevrat'ın Tekvin bölümüne geçtiğimizde tufanın nedeni artık uykusuzluk veya o bahsettiğin gürültü falan değildir. Tufan, insanlığın yozlaşması,
putperestliği ve ahlaki çöküşü üzerine gelen kozmik ve adil bir yargıya dönüşür. Gemi inşası bile değişiyor orada. Tevrat'ta Nuh'a emredilen gemi öyle Gılgamış'taki gibi suda zar zor duracak absürt bir küp değil sonuçta. Gofer ağacından yapılmış, 300 arşın uzunluğunda, 50 arşın genişliğinde, içi dışı ziftlenmiş son derece aerodinamik bir yapı tarif ediliyor kaynaklarda. Ama bizim incelediğimiz dini metinler arasında da kendi içlerinde belirgin farklar var, değil mi? Kesinlikle var. Yani teolojik metinleri tarihi birer veri olarak yan yana koyduğumuzda detaylar inanılmaz farklılaşır. Örneğin Yaratılış kitabında geminin Ağrı yani Ararat dağlarına oturduğu söylenirken, Kur'an-ı Kerim anlatımında Cudi dağına oturduğu geçer. Ama Kur'an'daki bence en dramatik ve sarsıcı fark şudur: Kur'an'da Nuh'un bir oğlunun gemiye binmeyi reddettiği anlatılır. Evet, o kısım çok çarpıcı. Oğlu der ki beni sudan koruyacak bir dağa sığınacağım ve babasının çaresiz bakışları arasında sulara gömülüp boğulur. Orada mesaj çok net bence. Seni kurtaracak olan şey kan bağın veya ailen değil, doğrudan inanç bağın ve ahlaki duruşundur. Bir de peygamberlerin sunumu meselesi var bu kaynaklarda. Mesela Tevrat'taki anlatımda tufandan sonra Nuh'un bağ kurduğu, şarap yapıp sarhoş olduğu, hatta oğullarıyla bir kriz yaşadığı bir bölüm var. Evet, tekvinde geçer bu. Ama Kur'an anlatısına baktığımızda İslam'ın ismet inancı, yani peygamberlerin günahsızlığı ve onurunun korunması prensibi çok net görülüyor. Orada öyle bir detay yok. Ayrıca İslam alimlerinin yüzyıllardır bu tufanın bütün dünyayı mı yoksa sadece Nuh'un kendi bölgesini mi vurduğunu tartıştığını da biliyoruz kaynaklarımızdan. İşte o bölgesel mi, küresel mi tartışması bizi tarihçilerin en büyük kavgalarından birinin tam ortasına bırakıyor. Literatürde buna minimalistler ve maksimalistler tartışması diyoruz. Bu kavramları biraz açalım çünkü dinleyici için bu kısım gerçekten çok kritik. Eğer Mezopotamya metinleri yani Sümer ve Babil tabletleri İbrahimi metinlerden yüzlerce hatta binlerce yıl daha eski ise burada bir kopyalama durumu mu var? Minimalistler ne diyor bu işe? Tam olarak bu soruyu soruyorlar zaten. Minimalistler dediğimiz grup, hikayelerin birbirinden bağımsız olduğunu, ufak tefek benzerliklerin ortak bir insanlık mirasından veya bölgesel hafızadan kaynaklandığını savunur. Herkes kendi selini yaşamış derler. Ancak maksimalistler çok daha iddialıdır. Ne açıdan? Şöyle ki, aradaki kuş gönderme sekanslarının, geminin içinin ziftlenmesi gibi mühendislik detaylarının veya tanrıların gazabı motifinin falan bir tesadüf olamayacak kadar benzer olduğunu söylerler. Onlara göre İbraniler, M.Ö. 6. yüzyıldaki Babil sürgünü sırasında bu antik Mezopotamya efsanelerini duymuş ve kendi ahlaki, tek tanrılı teolojilerine uyarlayarak yeniden yazmışlardır. Bak, bu çok mantıklı bir teori. Babil'de sürgünsün, etrafında 1000 yıllık bir tufan destanı anlatılıyor sürekli, sen de onu alıp kendi ahlaki çerçevene oturtuyorsun. İyi de burada bir sorun var. Bu sadece Orta Doğu'yu açıklıyor. Evet. Hikayenin neden Çin'de veya Amerika kıtasında olduğunu açıklamıyor ki bu. Arada aşılması imkansız okyanuslar, devasa dağlar var. Onlar kimden duydu? İşte hikayenin asıl şaşırtıcı kısmı da burada başlıyor. Dünyanın öbür ucuna, Çin'e gittiğimizde tufana bambaşka bir tepki görüyoruz. Çin mitolojisindeki büyük tufan veya diğer adıyla Gunyu efsanesinde sular yükselir. Ama bu gökten inen ilahi, ahlaki bir ceza falan değildir. Tufan, yeryüzünde yönetilmesi ve kontrol altına alınması gereken kaotik bir doğal güçtür sadece. Yani doğanın ta kendisi. Aynen öyle. Çünkü Çin'in coğrafyası, özellikle o devasa taşkınlar yaratan Sarı Nehir, kültürü şekillendirmiştir. İmparator Yao döneminde sular yükseldiğinde, Gun adında bir figür, tanrılardan kendi kendine çoğalan sihirli bir toprak çalar. Amacı devasa barajlar kurarak suyu durdurmaktır. Suyu duvarla hapsetmeye çalışıyor ve tabii ki bu işe yaramıyor. Barajlar yıkılıyor, sular her şeyi yutuyor ve Gun, ateş tanrısı tarafından idam ediliyor. Ama hikaye bitmiyor orada. Efsaneye göre Gun'un bedeninden bir ejderha çıkıyor ve bu onun oğlu, yani Büyük Yu. Yu, babasının hatasına düşmüyor, değil mi? Kesinlikle düşmüyor. Çünkü o zihniyeti tamamen değiştiriyor. Büyük Yu, dev bir kaplumbağa ve bir ejderhanın yardımıyla Çin'i 9 bölgeye ayırıyor.
Sularla inatlaşıp baraj kurmak yerine nehir yataklarını derinleştiriyor, binlerce kanal açıyor ve suları denize doğru tahliye ediyor. Doğayla savaşıp onu engellemek yerine doğanın o devasa enerjisini yönlendiriyor. Bak bu gerçekten inanılmaz bir kültürel fark. Orta Doğu efsanelerinde Nuh, kıyametten kaçmak için bir sığınak inşa eden, dünyanın yıkılmasını bekleyen bir nevi hayatta kalma uzmanı gibi. Çin efsanesinde Büyük Yu ise sorunu kökünden çözmek için şehrin altyapısını sil baştan yapan, kanallar kazanan bir inşaat mühendisi resmen. Aynen, tam bir mühendis. Efsaneye göre adam bu iş için 13 yıl durmadan çalışıyor. Hatta evinin önünden 3 kez geçiyor da ailesini görmek için içeri bile girmiyor işi aksamasın diye. Bunu büyük resimle bağdaştırırsak, bu efsane sadece bir hikaye olarak kalmıyor Çin'de. Yu'nun bu mühendislik harikası, bitmek bilmeyen çalışkanlığı ve o büyük fedakarlığı, Çin'in ilk hanedanlığı olan Şah Hanedanlığı'nın meşhurlaştırıyor. Yani Çin kültüründeki o toplumsal düzen, kolektif çalışma ve doğayla uyum erdemlerinin temeli bizzat bu tufan efsanesine dayanıyor. Tufan orada dünyanın bir sonu değil, Çin devletinin doğuş sürecidir. Peki yönümüzü Amerika kıtasına çevirelim. Aztek mitolojisinde ne var masamızda? Orada da bir çiftin hikayesi var bildiğim kadarıyla ama sonu epey farklı bitiyor. Evet, Azteklerde Tezcatlipoca adında bir tanrı var. Nata ve Nena adında bir çifti yakında gelecek olan dev bir sele karşı uyarıyor. Onlara dev bir selvi kütüğünün içine saklanmalarını ve sular çekilene kadar sadece birer mısır koçanı yemelerini emrediyor. Sadece birer mısır koçanı mı? Çok acımasız. Ama sular çekilince bizimkiler dayanamıyor tabii. Koskoca tufanı atlatmışsın, miden kazınıyor. Kütükten çıkıp bir balık yakalıyorlar ve ateşte pişiriyorlar. Tanrılar da, ulan kim gökyüzünü dumana boğuyor diye öfkelenip yeryüzüne iniyor ve itaatsizlikleri yüzünden bu çifti köpeğe dönüştürüyor. Bak, bu benim cidden aklıma takıldı. Neden köpek? Neden yılan veya kuş değil de köpek? Çok güzel bir soru çünkü Aztek ve genel olarak Mezoamerika kültüründe Soloitzcuintli dediğimiz köpek cinsi sıradan bir evcil hayvan değildir. Onlar ölülerin ruhlarına, yeraltı dünyasına yani Mictlan'a giderken rehberlik eden kutsal varlıklardır. İnanılmaz. Yani çifti köpeğe dönüştürmek sıradan bir ceza değil orada. Eski, yok olmuş bir dünyanın kalıntılarını kelimenin tam anlamıyla ölümün rehberlerine çevirmektir. Harika bir detay gerçekten. Hayvanlar demişken, Avustralya aborijinlerinde de hayvanların başrolde olduğu devasa bir kuraklık ve sel hikayesi var. Tiddalik adında dev bir kurbağa bütün suyu içiyor. Doğru. Tiddalik, dünyadaki tüm suyu içip hapsediyor gövdesinde, diğer hayvanlar susuzluktan kırılırken çözümü onu güldürmekte buluyorlar. En sonunda komik hareketler yapan bir yılana kahkahayı basınca içindeki tüm su devasa bir tufan olarak yeryüzüne boşalıyor. Şunu anlamaya çalışıyorum. Azteklerde köpek, Çin'de Yunun kaplumbağası, Avustralya'da kurbağa, hatta Orta Amerika'da Nuh benzeri bir adamı uyaran konuşan tavşan bile var. Neden antik hikayelerin tamamında hayvanlar suların efendisi veya habercisi konumunda? Çünkü o dönemin insanı için bir hayvan çevrenin barometresi gibidir. Doğada yaklaşan bir felaketi, o ani basınç değişimini veya suyun nerede olduğunu bir insandan çok daha önce hisseder hayvanlar. Örneğin çöllerdeki bazı kurbağalar, o Avustralya efsanesinde olduğu gibi kuraklık dönemlerinde suyu vücutlarında hapsederek yer altına gömülürler. Aborijinler de bunu görüyordu tabii. Kesinlikle binlerce yıldır gözlemliyorlardı bunu. Dolayısıyla hayvanlar, tanrıların veya doğa güçlerinin doğrudan temsilcileri, bir nevi alarm zilleri olarak mitolojiye kodlanıyor. Tamam, buraya kadar teolojik evrimi çok iyi anladım. O Çin'deki mühendislik zihniyetini anladım, hayvan sembollerini de anladım. Ama benim kafamı asıl kurcalayan fiziksel soru şu. Abi neden herkes suyun yükseldiğini anlatıyor? Olamaz mı yani? Geçmişte gerçekten devasa bir meteor düştü de bütün dünyayı, bütün kıtaları aynı anda sular altında mı bıraktı? Jeoloji makaleleri bu işe ne diyor? Şöyle, jeoloji bütün kıtaları aynı anda batıran küresel bir tufan kanıtı bulamıyor maalesef. Ancak yerel felaketlerin mitolojiyi nasıl başlattığına dair çok net bölgesel kanıtlar var. Bunların en ünlüsü de
Columbia Üniversitesi'nden William Ryan ve Walter Pittman'ın Karadeniz tufanı hipotezi. Ha, o hipotezi duymuştum. Karadeniz bir zamanlar göl müydü? Öyle bir şeydi sanırım. Karadeniz o dönemde Akdeniz'e bağlı olmayan devasa tatlı su gölüydü. Akdeniz'in seviyesi kabardı ve bugün İstanbul Boğazı dediğimiz o doğal seti muazzam bir güçle aştı. Devasa, kıtaları sarsan bir şelale hayal et. Tuzlu su Karadeniz'e öylesine büyük bir hızla döküldü ki su seviyesinin günde 15 ila 30 santimetre yükseldiği tahmin ediliyor. Günde 30 santimetre mi? Gece uyumaya gidiyorsun, sabah kalktığında deniz evine metrelerce yaklaşmış. Tarlalar, köyler sular altında kalıyor. Bu tam bir kabus. Kesinlikle. O kıyılarda yaşayan Neolitik çiftçiler her şeylerini bırakıp Avrupa'ya ve Mezopotamya'ya doğru göç etmek, kaçmak zorunda kaldılar. Hipotez, işte bu travmanın kulaktan kulağa aktarılarak Mezopotamya tufan mitlerinin çekirdeğini oluşturduğunu söylüyor. Bir saniye, işte burada sana itiraz etmek zorundayım. Milattan önce 5600 diyorsun, yani yazının icadından, o kil tabletlerin yazılmasından binlerce yıl öncesi. Sen bana o tarım toplumunun yaşadığı sel felaketinin kulaktan kulağa o ateşbaşı hikayeleriyle 3000 yıl boyunca hiç bozulmadan korunup sonra Sümerler tarafından yazıya geçirildiğini mi söylüyorsun? Bu bana gerçekten çok zorlama bir bağlantı gibi geldi. Yalnız değilsin, bu zaten akademide de haklı bir şüphe olarak görülüyor ve eleştiriliyor. Ancak jeolojik kayıtlar sadece Karadeniz'le sınırlı değil ki. Bu önemli bir soruyu gündeme getiriyor. Mesela Çin'deki büyük Yu efsanesini hatırlıyor musun? Evet, o mühendis olan adam. Çin'deki Şişi geçidinde M.Ö. 1920 civarına tarihlenen devasa bir toprak kaymasının izleri bulundu yakın zamanda. Bu toprak kayması Sarınehir'de devasa bir baraj oluşturmuş. Baraj patladığında saniyede yarım milyon metreküp su boşalmış. Ve sıkıdır, bu tarih milimetrik olarak Yu'nun hikayesi ve Şia hanedanlığının kuruluşuyla örtüşüyor. Hadi ya, çok iyiymiş bu. Dahası var. Mezopotamya'da M.Ö. 2900'e tarihlenen Şurubbak şehrinin kazılarında tam da o dönemi yok eden 60 santimetrelik devasa bir sel tortusu tabakası bulundu. Tamam, şu an ikna olmaya başladım. Çin'deki nehir taşıyor, Büyük Yu efsanesi doğuyor. Mezopotamya'da Fırat veya Dicle taşıyor, Atrahasis doğuyor. Herkes kendi yerel yıkıcı sel felaketini alıp kendi bölgesel mitolojisini yaratıyor. Ama bak, coğrafya hala her şeyi açıklayamaz. Neden? Çünkü Sarı Nehir taştı diye veya Karadeniz Akdeniz'e karıştı diye Mezoamerika'daki Aztekler neden kütüğün içine saklanan adam efsanesi anlatıyor. Avustralya'daki aborijinlerin bu Asya'daki su baskınlarıyla ne ilgisi var? Sadece yerel çamur ve tortuya bakarak hikayenin evrenselliğini açıklayamayız bence. Eğer fiziksel olarak aynı seli yaşamadılarsa, demek ki beynimizin içinde hepimizin ortak paylaştığı bir şeyler oluyor demektir bu. İşte aradığımız o büyük geçiş tam olarak bu. Fiziksel dünyadan zihinsel dünyaya geçiyoruz. Coğrafya bize felaketin tetikleyicisini verebilir. Ama bu hikayenin istisnasız her kültürde yankı bulmasını açıklayan şey doğrudan psikolojidir. Ve bu noktada Carl Jung'un kolektif bilinç dışı teorisi masaya geliyor. Jung her yere giriyor zaten. Biraz açalım bunu. Jung bu tufan hikayelerine baktığında çamur ve yağmurdan ziyade ne görüyor tam olarak? Jung diyor ki, su, insan bilinç dışının en kadim, en yaygın sembolüdür. Tufan arketipi aslında fiziksel bir boğulmayı değil, psikolojik bir dönüşümü temsil eder hepimiz için. Bizim o katılaşmış, eski, işe yaramaz hale gelmiş egomuzun yıkılmasını sembolize eder. Yani bir yenilenme mi? Kesinlikle. Sular yükselir, o eski egoyu boğar, yıkar ve geriye kalan küçücük bir tohumdan, bu bir gemi olabilir, bir kütük olabilir, fark etmez, yeni, daha bütünsel, daha aydınlanmış bir kişilik doğar. Jung buna bireyleşme süreci der. Tufan hikayeleri, insan zihninin kozmik bir reset ihtiyacının yansımasıdır ona göre. O zaman beynimizi yavaşlamış, virüs girmiş, kapasitesi dolmuş bir akıllı telefon gibi düşünürsek, Jung'a göre tufan efsanesi insanlığın psikolojik bir fabrika ayarlarına dönme tuşu mu oluyor? Eski hatalı sürümü tamamen silip temiz bir işletim sistemiyle yeniden başlamak istiyoruz anladığım kadarıyla. Mükemmel bir analoji, kesinlikle bu.
Fiziksel dünyada evlerimiz yıkılmasa bile zihnimizde eski kimliğimizin sular altında kaldığı fırtınalar yaşıyoruz. Ama bekle, masadaki psikolojik analizler sadece Jung ile sınırlı değil. Amerikalı folklorist Alan Dundes'in bir teorisi var ki muhtemelen duyduğunda çok şaşıracaksın. O makaleyi okurken bile inanamadım zaten. Sen anlat dinleyiciye. Nedir bu teori? Dundes'in teorisinin adı erkek doğum miti. Dundes, tüm bu efsanelerde çok spesifik bir detaya dikkat çekiyor. Tufandan kurtulan ve o küçük gemiden, sandıktan ya da kütükten çıkarak dünyayı adeta yeniden yaratan kahramanların neredeyse tamamı erkektir. Doğru, Nuh erkek, Çin'deki Yu da erkek. Çığdır. Erkekler mitoloji aracılığıyla yaratıcı gücü sembolik olarak üstlenirler. Dünyayı adeta kendi başlarına doğururlar bu efsanelerde. Ve işin asıl çılgın kısmı Dundes'in suyla kurduğu o bağlantı. Diyor ki, yeryüzünü kaplayan, her şeyi içine alan ve süzüldükten sonra yepyeni bir medeniyet doğuran o tufan suları aslında doğumdan hemen önce gelen amniyotik sıvının ta kendisi. Yani suyu boşaltıp yeni bir hayatı başlatıyoruz. İşte burası gerçekten ilginçleşiyor. Değil mi? Dundes, mitlerin sadece dış dünyadaki hava durumunun değil, insan biyolojisinin bizim o en ilkel doğum travmamızın kozmik bir perdeye yansıtılması olduğunu savunuyor resmen. Su, yaşamın kaynağıdır. Anne karnındaki sıvıdır. Tufan, her zaman dehşet verici bir felaketle başlar ama o sular çekildiğinde yepyeni bir insanlık, yeni bir umut doğar. Tıpkı sancılı bir doğum süreci gibi. Düşünsene, beyinlerimiz bir felaket ve yeniden doğuş senaryosuna biyolojik olarak kodlanmış olabilir. Amniyotik sıvıyla başlayan hayatımız, bilinçaltımızda dünyayı sularla yıkayıp arındırma fantazisi üretiyor sürekli. Gerçekten uçuk ama bir o kadar da büyüleyici bir fikir bu. Disiplinler arası bakmanın gücü tam da budur işte. Okyanus tabanındaki çamurla anne karnındaki amniyotik sıvıyı ve kil tabletlerdeki bir efsaneyi yan yana getirdiğinizde insanlık tarihinin ne kadar bütünleşik bir hafızaya sahip olduğunu görüyorsunuz. Peki toparlamak gerekirse, bugün bu sohbette gerçekten derinlere indik. Mezopotamya'nın gürültüden nefret eden uykusuz tanrılarından başladık. Oradan Antik Çin'in durdurak bilmeyen, nehirlerin yönünü değiştiren mühendislik harikalarına Büyük Yu'ya uzandık. Azteklerin yeraltı dünyasının rehberi olan köpeklere dönüşen insanlarını, Karadeniz'in jeolojik yara izlerinde boğulan çiftçilerin çaresizliğini anladık. Ve en sonunda kendi zihnimizin, kendi bilinç dışımızın o karanlık sularına dalarak bir tufanı aslında her gün kendi içimizde de yaşadığımızı fark ettik. Kesinlikle. Çok verimli bir dalış oldu. Peki tüm bunlar ne anlama geliyor? Tüm bu bilgiler senin için, yani bugün bu konuşmayı dinleyen kişi için neden önemli? Şunu unutma, iklim değişikliğinin, eriyen buzulların ve yükselen deniz seviyelerinin her gün haber bültenlerinde konuşulduğu modern, teknolojik bir çağda yaşıyoruz. Bu kadim tufan hikayeleri binlerce yıl öncesinde kalmış masallar değil, bugün her zamandan daha geçerli uyarılar taşıyor. Ve bu hikayelerin bize öğrettiği en büyük ders, felaketin kaçınılmaz olabileceği ama suların er ya da geç çekileceği ve yeni bir başlangıcın her zaman mümkün olduğudur. İster Karadeniz gibi dış dünyada kopan ekolojik bir felaket olsun, ister Jung'un dediği gibi kendi içimizde yaşadığımız sarsıntılar olsun. Aynen öyle. O sular yükseldiğinde yüzeyde nasıl kalacağımızı, o gemiyi nasıl inşa edip neyi kurtaracağımızı aslında hala çözmeye çalışıyoruz hepimiz. Harika bir özet oldu bu. Ve bu derinlemesine incelemeyi kapatırken bu bilgilerin üzerine seni şu kışkırtıcı düşünceyle baş başa bırakmak istiyorum. Eğer yarın sabah gerçekten küresel bir felaket yaşansaydı, sular yükselmeye başlasaydı ve senin hayatta kalmak için bilgilerin, insanlığın hafızasının olduğu dijital bir gemi inşa etmen gerekseydi, o gemiye koyacağın bir sonraki medeniyeti uyarmak veya onlara kim olduklarını hatırlatmak için kurtaracağın tek bir hikaye hangisi olurdu? Bir düşün, sular yükseliyor, sen neyi kurtarırdın?